tüm dünyanın imparatorluk merkezlerinde var arkadaşlar. Bir tanesi de İstanbul. Altın. Düşünün. Altından. Ben sığmam bu yatağa. 83 ton arkadaşlar. İsteyen istediği kadar ağlayabilir. Elim ayağım titredi. Şu güzelliğe bak ya. Hediyelik eşya dükkanı gibi. Buraya gelip görmeniz lazım. Kolyelerin işçiliğine bakın bir kuyumcu olarak. Size tabii ki en önemli parçasını göstereceğim. Arkadaşlar, herkese selamlar. Arkamdaki piramitleri görüyorsunuz. Gize'deyiz, Mısır'dayız ve yeni açılan dünyanın bütün liderlerinin koşa koşa açılışa geldiği, yani birçok liderinin, bütün liderlerinin demeyelim, Büyük Grand Egyptian Museum'dayız. Büyük Mısır Müzesi. Arkamda 2 piramidi görüyorsunuz. Gize'de 3 piramit var. Zaten size göstermiştim. Şu anda bu müze için Gize'nin 4. piramidi diyorlar. Çünkü muhteşem bir müze. Bütün büyük müzelerden en görkemli eserleri burada topladılar. Tabii ki çalınanlar hala Metropolitan Müzesi'nde, Londra'da vesaire vesaire. Bizde de var bu arada. Kalabalık. Dün aldım bileti. Online aldım. Rehberli aldım. Yani 40-50 dolar civarında bir para. Bu müze için gerçekten değer arkadaşlar. Burada insanlar sıraya girip bilet alıyorlar. Muhtemelen bilet sıkıntısı yok şu anda. Nereden giriyoruz? Online tickets. Akıllılar için, benim gibi. Akıllı. Çernobil. Tişörtte Çernobil yazıyordum. Ne kadar anlamlı bir tişört. 1950 Mısır pound'u vermişim. Bakalım. Check the tickets. Yeah. Thank you boss. Evet. Bunlar İtalyan herhalde. Türkiye'de benziyorlar ama. Yok. İspanyol. İspanyol turistler. Bu kültürel gezilere inanılmaz İspanyol turist geliyor ya. Nepal'e vesaire gittiğiniz zaman da böyle İspanyol turist akın oluyor. Hindistan. Enteresan bir millet İspanyollar. Böyle Almanlar gibi değil, daha tehlikeli yerlere de giriyorlar yani. Dünyanın en muhteşem şeylerinden bir tanesindeyiz şu anda. 4. piramit ismini neden aldığını göreceğiz birazdan. Bir tane dikili taş var. Bu dikili taşlar tüm dünyanın imparatorluk merkezlerinde var arkadaşlar. Bir tanesi de İstanbul. Gemilerle taşınıyor yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Arjantin'de de var ama sahtesi. İşte Amerika'da var, Roma'da var, Faraoğlu var. Burada da şehrin meydanında var. Burada mesela muhtemelen konserler oldu. Şu anda kaldırıyorlar. Sadece eser orada. Vay, çok güzel ya. Çok heyecanlıyım. Neler göreceğiz acaba şu anda? Üçgen, piramit mimariyle yapılmış. Her şey piramit ve burada dev bir kapı, giriş. Bu da piramit şeklinde. Herkes dışarıdaki şeyleri çekiyor ama ulan asıl olay içeride ya. Her neyse şu kapının girişine bir foto alalım biz de ya. Hatıra olsun. Aha. Neyzem? Vay, çok güzel. Çok güzel. Şükran, kıtır. 4. müze denilen, ağızlarında devamlı bu duman çıkaranları bir vuracaksın ağzına. Üzerine üflüyorlar bir de. Evet. Nasılsın? Merhaba canım benim. Aslansın ya. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Allah. Nasıl bir kalabalık, nasıl bir kalabalık.
Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Arkadaşlar girer girmez karşımıza 2. Ramses'in dev heykeli çıkıyor. Bu orijinal arkadaşlar. Akıl alır gibi değil. Of, elim ayağım titredi. Şu güzelliğe bak ya. Ah be. Milattan önce 1279-1213 yılları arasında yaptırılıyor arkadaşlar bu heykel. Ramses, 2. Ramses toplam 66 yıl iktidarda kalıyor. Mısır'ın en uzun süre iktidarda kalan firavunlarından bir tanesi. Aman Allah'ım ya. Tabii heykelin, düşünün milattan önce 1213 yılındasınız ve karşınıza bu heykel çıkıyor. Böyle çölde bir bedevisiniz. İnanılmaz. Ramses döneminde Hititlerle, yani bizimkilerle, Hititleri de ben bizden sayıyorum. Başka milletlere Hititleri kaptırma niyetinde değilim. Hepsi biziz arkadaşlar. Hepsi bize ait. İsteyen istediği kadar ağlayabilir. Çorum, Ankara bugün Hititlerin merkezleri. Eserlerinde gidip görebilirsiniz. Bizle savaşıyor yani. Kadeş Anlaşması yapılıyor. Ve bu ilk anlaşma Ramses, 2. Ramses döneminde yapılıyor. Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılıyor. 3. Hattuşi yapıyor. Berabere kalıyor. Her iki tarafta zafer ilan ediyor arkadaşlar. Şu şekilde. 11 metre bu heykel. 11 metre. Memphis'te benzeri bir heykel görmüştük. Bu kırılmamış hali. Memphis'teki heykelin ya da göreceğiz heykelin Kavalalı İmparator Louis'e hediye etmek istiyor ama taşıyamıyorlar. İyi ki taşıyamıyorlar. Aman Allah'ım arkadaşlar çok güzel ya. Neler var neler burada var ya. 83 ton. 83 ton arkadaşlar. Bu Türkiye'deki jelibon madenlerinin, Melih Gökçek'in bahsettiği jelibon madenlerinden 2 ton daha fazla. Türkiye'de 81 ton var. Kireç taşından yapılıyor. Sol bacak önde, arka bacak geride duruyor. Hey gidi Ramses be. Arkadaşlar bu 2. Ramses Nefertiti'ye büyük bir aşk duyuyor. Sol bacağında da Nefertiti'nin kızı var. Yani kendi kızları Nefertiti'den olan kızı var. Nefertiti'ye aşkı şöyle ifade ediyor. Güneş onun için doğuyor ve onun için batıyor diyor. Aman Allah'ım aşka bak. Aşka bak. Aman Allah'ım. Buraya gelip görmeniz lazım. Çok acayip. Çok güzel. Keşke bu insanlar olmasa ya. Ne kadar hümanistim görüyorsunuz değil mi? Keşke tek başıma olsam. Firavunların heykelleri yanında oturan insanlar var. Keyif yapıyorlar. Şeyi güzel yapmışlar ama bak. Oturan firavunlar ve oturan insanlar için oturma yeri. Skarabe. Bok böceği. Şimdi 3.
Amenemhat'ın Sphinx'inin karşısındayız. İlk bakışta dikkatinizi çekmiştir. Alışık olduğunuz Sphinx'lerden çok farklı bir tarzı var. Genellikle Sphinx'lerde insan yüzü ve aslan gövdesi görürüz ama burada Firavun'un yüzü devasa kulaklar ve gür bir aslan yerisiyle iç içe geçmiş durumda. Bu tasarım Firavun'un sadece bir yönetici değil, aynı zamanda aslanın vahşi gücüne sahip tanrısal bir figür olduğunu simgeliyor. Orta Krallık dönemine ait bu eser siyah granitten yapılmış. Mısır tarihinin en güçlü dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz şu anda. Şu devasa heykele bir bakın. İkinci Ramses var. Güneş tanrısı Re Horakti ile yan yana. Firavun bu heykelle aslında şu mesajı veriyor. Ben sadece sizin kralınız değilim. Ben tanrıların yeryüzündeki ortağıyım. Eşitim. Zamanın etkisiyle biraz yıpranmış olsa da o heybetli duruşu insanı hala büyülüyor. Grand Egyptian Museum'un bu merdivenlerini tırmanırken kendinizi gerçekten Krallar Vadisi'nde bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz. Önümde durduğum kişi Tanrı Ptah. Antik Mısır'ın en bilge tanrılarından bir tanesi. Mısırlılar onu evreni sadece hayal gücüyle, hayal ederek, sadece ismini söyleyerek yarattığına inanırlardı. Düşünün, sadece ismini söyleyerek evreni yaratıyor. Mimarların ve zanaatkarların tanrısı aynı zamanda. Evet, burada bir eski dostu görüyoruz. Karakalla, Roma İmparatoru. Mısır'ı Roma'da yönetiyor. Kendisi Roma İmparatoru ama İskender'in ruhuna sahip olduğu inanıyor. Böyle bir takıntısı var abinin. Babası ölüyor ve Geta'yla, kardeşi Geta'yla ortak imparator oluyorlar. Sonra öldürtüyor Geta'yı arkadaşlar. Ve ismini sildirtiyor Geta'nın. Bu Karakalla'nın Mısır'da bulunan heykeli. Bu da yaklaşık 2000 yıllık bir heykel. Yani hey gide gide gide. Buraya Büyük İskender'in mezarını ziyaret için geliyor arkadaşlar. Kral Seti. Abi heykellerin işçiliğinin muazzamlığı, inceliği ve Tutmose, 3. Tutmose'nin heykeli. Ve kırmızı granit herhalde bu. Daha çok. Sanki dün yapılmış gibi. Muhteşem ya. Devamlı böyle absürt hareket yapan insanlar TikTok çekiyorlar. Devamlı yani. Bu da Hatshepsut'un, Kraliçe Hatshepsut'un heykeli. Bu sanıyorum Mısır'daki ilk tek başına yöneten kraliçe olmalı. Amonhotep heykeli. Güzel ya. Bu bir kral heykeli. Orta Krallık'tan bir kralın heykeli ama kralın ismi bilinmiyor. Lord of the Rings'e vesaire hep ilham veren şeyler. Orta Krallık, Yukarı Krallık, Aşağı Krallıklar. Çok turist olduğunu anlatmak için size şu yukarıyı görün. Bakın. Çok büyük bir müze burası bu arada. Yani öyle çok kısa sürelerde gezilebilecek bir müze değil. Ben size özet çıkaracağım. Genelde biliyorsunuz müze gezmek çok sevmiyorum. Size göstermeyi yani video çekmeyi ben kendim seviyorum da. Ama burası ayrı bir özel. Ellemeyin ya. Ellemeyin. Her elliyorsunuz. Çok bilgisiz insanlar var. Şu an yanımda duran bu parça sıradan bir taş değil. Antik Mısır'ın en güçlü kadın firavunu Hatshepsut'un gökyüzüne uzanan dikili taşın en uç noktası. Buna piramidyon deniyor. Hatshepsut, Kral Amon'un, Tanrı Amon'un önünde diz çökmüş ve ondan kutsama alırken görüyorsunuz. Ama çok ilginç bir detay var. Kraliçe burada erkek firavun kıyafetiyle tasvir ediliyor. Geleneksel firavun sakalı, Nemes başlığı ve erkek giysileriyle ama kadın. Peki neden? Hatshepsut kendinin erkek olduğunu iddia etmiyordu tabii. Halk onun kadın olduğunu biliyordu. Mısır geleneğinde firavun Tanrı Horos'un oğluydu.
kadın firavun kavramı bile yoktu. Bu yüzden iktidarını meşrulaştırmak ve firavunluk rolünü yerine getirebilmek için erkek firavun sembollerini kullanmak zorunda kaldı. Bu bir kimlik meselesi değil, siyasi ve dini otorite meselesiydi. Ramses'in Sphinx'i. İskender Lahti vardır Arkeoloji Müzesi'nde. Muhteşemdir. Bence dünyanın en büyük harikalarından bir tanesidir. Gidip görün. Elleme oğlum, elleme bak. Abi inanılmaz ya. Bakın bunlar hep baba. Ya devamlı arkadaşlar, devamlı elliyorlar. Devamlı elliyorlar. Bunlar 3000-4000 yıllık eserler. Yani ben Mısır'da bu işi hiç anlamadım ya gerçekten. Çok yazık. Çünkü Mısırlıların değil, bu insanlık eserleri. Bizim de yani. İnsanlık tarihi. Devamlı elliyorlar böyle. Abi şimdi bakın, bu müzeyi on binlerce kişi günde, milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Herkes ellerse ne olur? Bitti. Çok ilginç bir heykel var. Kral Ramses. Arkasında bir tanrıça var. Arkasından sarılmış bir şekilde Ramses'i koruyor. Çok hoşuma gitti benim bu heykel. Burada hierogliflerle Libyalı kabileler devamlı saldırıyorlarmış Mısır'a zenginliğini almak için. Burada Ramses kılıç hediye ediyor. Libyalı kabilelere karşı kazanılmış zaferi anlatıyor hikayede. Kılıcı da zaferi kutlamak amacıyla hediye ediyor. Burada böyle inanılmaz hieroglifler var. 80-100 bölüm çekmek lazım bunları. Tek tek hikayelerini anlatabilmek için, ama ben en ilginç olanları size anlatmaya çalışacağım. Bakın hierogliflerin muhteşemliğine bakın. Bunları yakından görebilmek ne kadar büyük şeref ya. Muhteşem. Binlerce yıllık bir aşk hikayesine bakıyoruz şu anda. Merire ile Iniuy'un aşkı hala bitmemiş. 3500 yıl önce şunu söylüyor: biz birlikte yaşadık, birlikte öleceğiz ve birlikte yeniden doğacağız. Kraliçe Meresankt'ın tabutuymuş arkadaşlar. Ölümünden 272 gün sonra gömülmüş. Bu memeleri andırıyor değil mi? Çok bilimsel oldu. Aa, burada da. Alttan bakalım, yok. Altta tutacak yer yok. İlginç. Kraliçe Meresankt. 1.51 boyundaymış kraliçe. 1+1 ev, bıcır bıcır sevgili. 1+1 tabut. Yok lan, Mehmet'i tutacak yermiş o ya. Bu abim bayağı çalışkan bir adammış. Hem kralın yazıcısı, kralın ineklerinin başı, yiyeceklerinin vesaire başı olarak. İsmi de Jehut Mose. Şimdi bayağı üzerine yazmışlar adamın işlerini. Tam bir avukat, kedi annesi. İnanılmaz bir şey var arkadaşlar. Herkes fotoğraf çektiriyor. Herkes yani. Herkes. Ya herkes Instagramer olmuş dünyada. Herkes Instagramer olmuş. Bazı bir tane var devamlı her şeyin videosunu çekiyor böyle. Her şeyin. Her eserin önünde birisi dikiliyor, fotoğraf çektiriyor. Bu şekilde. Bir tane değil, böyle onlarca, yüzlerce. Bu tarafında çekiyor. Bu tarafında çekiyor. Bakın şimdi bu Mısır sanatı. Gözlerin bu şekilde çekik yapılması, işte badem göz yapılması. Mısır sanat şekillerinden bir tanesi diyelim. Bunu şeyde de görebilirsiniz. Çok enteresan. Marmaris'in mesela Emecik Köyü var Datça'ya giderken. Datça'ya mı bağlı oluyor? Marmaris'e bağlı herhalde. Yok, Datça. Datça'nın Emecik Köyü var. Orada çok fazla eser var. Herhalde ticarette çok önemli bir merkezde. Mısır'dan bolca ticaret yapılıyor ve Emecik Köyü'nde bu şekilde badem gözlü, çekik gözlü Mısır sanatını andıran eserler çıkmış. Marmaris Müzesi'nde görebilirsiniz. Tabii küçük, böyle değil. Mısır sanatından esinlenmişler ya da gemiyle ticaret yaptıkları adam tanrıların heykelini vesaire hediye etmiş. İnanılmaz.
Tanrıça Hathor sütun başlığı. Şu devasa yüze bir bakın. Bu eser tek bir heykel değil, devasa bir tapınak kolonunun en üst kısmı, yani başlığı. Onu hemen tanıyabilirsiniz. Çünkü inek kulakları var arkadaşlar. Bu sütun başlıkları aslında sistrum adı verilen kutsal bir müzik aletini simgeliyor. Başının hemen üzerinde naos dediğimiz küçük bir tapınak yapısı var. Dikkatlice bakarsanız o tapınağın içinden güneş diski taşıyan kutsal bir yılan süzülüyor. Uraeus deniyor bu yılana. Kral Akhenaten ve ailesi Athene tapıyorlar. Burada Kraliçe Nefertiti'yi ve Prenses Meketaten'i görebiliyoruz. Athene taparken resmedilmişler. Tarihler konusunda yanlış olabilirim ama 1952 yılına kadar krallık devam ediyor Mısır'da. Hanedan devam ediyor. Bu 52'ye kadar devam eden hanedanlığın kurucusu da Kavalalı, bizim Kavalalı yani. Onun torunları 1952'ye kadar devam ediyor. Sonra Mısır Cumhuriyet oluyor. Kavalalı'da Arnavut askerlerle burayı ele geçirip hatta Osmanlı'ya ayaklanıyor. Konya'ya kadar yürüyor vesaire. Bu da başka bir hikaye. Tanrıça Sekmet, Ramses ve Tanrı Ptah heykelleri. Şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim. Kayıp şehir arkadaşlar. Herodot yazıyor. Herodot diyor ki Heraklion diye bir şehir var diyor. Ve o şehir yok. Herodot bahsediyor ama insanlar bilmiyor. Ta ki yakın zamana kadar Heraklion şehrini, yani Herküles adına yapılmış Heraklion. Bugünkü bizim Ereğliler var ya, Karadeniz Ereğlisi, Konya Ereğlisi, onlar da aslında Heraklion. Yavaş yavaş Heraklion diye Ereğli olmuşlar ve o Heraklion şehri sular altında bulunuyor yakın zaman altında. Düşünebiliyor musunuz? Sular altında bir Atlantis gibi bir şehir bulunuyor. İskenderiye'nin 12 kilometre denizin içine doğru, İskenderiye kıyılarından doğru ve şu anda hala o şehir bu denizin altında yatıyor ama bu heykelleri çıkarmışlar arkadaşlar. İkisi de Ptolemy hanedanlığından, yani Büyük İskender'in generallerinin hanedanlığından Yunanlar, ama buraya gelen Ptolemy hanedanlığı şeyi kabul ediyor arkadaşlar. Yunan dinini, Mısır dinini kabul ediyor ve tanrı olduklarını da kabul ediyorlar ve tanrılaştırılıyorlar. Kendileri de tabii diyorlar biz kralız ama yani siz bize tanrı derseniz okey diyorlar ve tanrılaşıyorlar. Mısır hanedanları gibi, firavunlar gibi giyinmeye başlıyorlar. İnanılmaz, kadın Isis gibi giyinmiş. Şehir hala sular altında. Bunlar o sular altındaki şehirden çıkarılmış arkadaşlar. Muhtemelen Kraliçe 2. Arsinoe'nin heykeli olduğu düşünülüyor. Dediğim gibi Mısır'a hükmeden Yunan hanedanlığının bir kraliçesi ve kralı bunlar. Çok acayip değil mi? Mısır'a Büyük İskender'in generalleri ve onun soyu hükmediyor. Uzun yıllar boyunca Osmanlı biz hükmediyoruz. İnanılmaz. Batık şehir. 12 kilometre dedim, 2,5 kilometre arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle. İnanılmaz. Her köşe başı bir eser. ...18. hanedanlık firavunu 2. Amonhotep. Gençliği boyunca gösterdiği fiziksel güç ve atletik yetenekleri nedeniyle Okçu Kral veya Atletik Firavun olarak da biliniyor. Kral diz çökmüş vaziyette ve ellerinde tanrılara sunu yapmak için kullanılan Nu kaplarını tutarken betimlenmiş. Bu poz Firavun'un tanrı karşısındaki saygısını ve bağlılığını simgeliyor. Başında krallık simgesi olan Nemes başlığı ve alnında koruyucu kobra yılanı Uraeus'u taşıyor. Atlı arabalar var. Altın.
Düşünün. Güzelliğe bakın. İnanılmaz ya. Güneşte böyle parıl parıl elinde mızrakla parıl parıl parlayan bir at arabasıyla üzerinize geliyor. Firavun. Binlerce yıl önceki işçiliğin muhteşemliğine bakın. Bunlar minyatür av sahneleri. Baksanıza kralın yatağı altından. Ben sığmam bu yatağa. Bayağı minik bir kralmış. Minnak kral. Ay. İnanılmaz güzel ya. Kolyelere bakın. Var skarabe, bok böceği. Lapis, turkuaz taşları. Bakın. Kolyelerin işçiliğine bakın bir kuyumcu olarak. Tutankamon'un elbiseleri arkadaşlar. Muhteşem. Dev arkadaşlar. Kocaman. Gözlükten daha büyük. Yemek kapları. Bunlar öbür dünyaya yolculukta yemeleri için. Mumyaların ya da işte valilerin, firavunların, prenseslerin yemek yemeleri için öbür hayatta gömülür. Bunlarla gömülüyorlar. Bunlar şaraplar vesaire neyse. Tutankamon'un bastonları 130 tane bulunmuş arkadaşlar. Şu görüyor musunuz? Her bastığı yere mührünü de basıyormuş. 130 tane bulunmuş bu bastonlardan. Kralla gömülen işçiler, hizmetliler sayısız hizmetçiyle öbür dünyaya götürmesi için gömülüyor. İnanılır gibi değil ya. Şey gibi, hediyelik eşya dükkanı gibi. Allah Allah Allah. Bunlar o kadar güzel ki bunlar oyuncak asker gibi geliyor size. Bana da öyle geliyor. Çok da hoşuma gidiyor ama Meseti, Vali Meseti'nin ahşap model askerleri bunlar. Amacı ne? Meseti'yi öldükten sonra diğer dünyada korumak. İlk grup Mısırlı. Renk farkını görüyorsunuz zaten. İkinci grup siyahi Nubyalı yani Sudanlı okçular. Ok ve yay kullanmada olağanüstü yetenekleri var bunların. Nubyalı okçuların. Hatta antik Mısırlılar Nubya bölgesine Ta Seti yani yay ülkesi diyorlarmış. Mısır ordusunun en seçkin ve en korkulan birliklerini oluşturuyorlarmış. Gerçekten inanılmaz sanat eserleri. Tutankamon'un mezarından çıkan bunlar shrine yani küçük tapınaklar. Tutankamon'un mezarından. İnanılır gibi değil. Hepsi altın. Hepsi kayıyor üstleri, açılabiliyor. Bu ikinci. Arkadaşlar bu da dördüncü. Aman Allah'ım. Ve en önemli yere geldik. Bu dış arkadaşlar. Bu matruşka gibi. İlki bu altın. 110 kilo. 23 eğer mumyanın içinde olduğu tabut. Matruşkalar gibi bu tabutlar arkadaşlar. Bu Tutankamon'un mumyasının içinde olduğu tabut. 1 2 ve 3. İnanılmaz. Mezarın koruyucusu Anubis. Diğer koruyuculardan bir tanesi. Bir tane altın, bir tane de Tutankamon'a ait demir bıçak var. Ama demir daha değerli o dönem. Çünkü demir icat edilmemiş ve
meteoritlerden, uzaydan düşen taşlardan üretiliyor ve çok az. O sebeple demir daha pahalı. Tutankamon'un ayak parmakları. Bu müzede yok yani inanılmaz geniş bir müze ve ben bunu videolara sığdıramam. Ama size tabii ki en önemli parçasını göstereceğim. Tutankamon'un saf altından 23 ayar, 24 değil 24 çok yumuşak oluyor. Tutankamon'un mumyası bu şekilde bir sürü kumaşla ve altın kemerlerle mumyalanmış. Bu Tutankamon'un tahtlarından ama sanıyorum küçük yaşındaki tahtlarından bir tanesi. Çünkü çok minnak. Minnak Tutankamon. Size çok fazla anlatmak isterdim ama ne yazık ki yani hem rehberle geziyorum hem anlatmaya çalışıyorum. Çok zor ve yani pasaportumu aldılar bu kulaklık için. Korkuyorum çünkü bunlar çekip gider, pasaportsuz kalırım vallahi. Yani zor. Evet, merhaba canım. Bakıyor, dik bakıyor kız. Evet arkadaşlar, gerçekten pasaportumu o kadar zor buldular ki yani kimlik falan verin, böyle dandik bir şey verin, ehliyet bir şeyler verin yani. Pasaportunuzu vermeyin, yoksa uçamazsınız. Mısırlılar çok organize olabilen bir halk değil. Eskiden öyleymiş ama ona güvenip yani 4000 küsür sene, 3000 sene öncesine güvenip lan bunlar piramit yaptı, benim pasaportuma mı sahip çıkamazlar demeyin. Çünkü belli olmuyor. Vallahi 15 dakika aradılar. Dedim deliriyordum yani. Hiç şey yok. Ve Dolunay var arkada. Ay tanrısı, Mısır'ın ay tanrısı bizi izliyor. Ra kapandı. Evet arkadaşlar, Büyük Mısır Müzesi'nden herkese sevgiler, saygılar. Abone olmayı unutmayın. Unutursanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim, ne yapabilirim? Ben görevimi yapıyorum. Çocuklara eğitim sağlamaya çalışıyorum. Destek olursanız sevinirim. Olmazsanız da olun. Yani neden olmuyorsunuz? Neden? Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I love you all.